Halihazırda olan şeyler, ben şunu da arz edeyim burada. Hiçbir şey olmasa, değil sadece sizler gibi bir kutsi cemaati, sizler gibi pek çok kutsi cemaatleri doyuracak kadar şey olmuştur. Yeter yani. Şu anda Azrail hepimizin önünü birden alsa, vade tamam oldu, müddet bitti dense bize, Allah'ın huzuruna gitsek, çok iyi bir şeyle inşallah gitmiş oluruz Allah'ın inayet ve keremiyle. Cenab-ı Hak, nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ demiş yine Büyük Söz Sultanı. Sizlere çok büyük işler gördürdü, büyük hizmetler gördürdü. Velilerden aldığı semereyi sizden aldı. Asfiyadan aldığı semereyi sizden aldı. Sizin gayret, himmet ve hizmetinizde çok büyük nesiller yetişti. Gelip görenler, sizin hizmetinizi görenler, başka yerlerde müesseseler kurdu. Stilinizde ve sisteminizde hizmet vermeye başladılar. Binaenaleyh çok şey yapılmıştır. Hiçbir şey olmasa Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Binlerce hamd ve sena olsun ki cemaat olarak bir köyü ihyaya dahi kendimizi muktedir görmüyorken her yerde binlerce ocak tüttürdü. Şimdi İstanbul'da şu anda bir Kurban Bayramı arefesinde, Kurban Bayramı satım ailinde sizler bir araya gelip böyle heyecanla arkadaşlarımızda iman ve Kur'an hizmeti adına heyecan uyarmaya çalıştığınız gibi inanın bana, belki şu mübarek pazar günü Türkiye'nin değişik yerlerinde böyle değişik yamaçların bağrında taht kurmuş, aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan yığın yığın insan. Kars'tan Ardahan'a kadar ve hiç mübalağa etmiyorum. Erzurum'dan Edirne'ye kadar hiç mübalağa etmiyorum. Bu önümüzdeki hafta da olacaktır. Önümüzdeki hafta da olacaktır. Önümüzdeki hafta da olacaktır. Bu Allah öyle büyük hizmetler gördürmüştür ki müesseseler olarak da değerlendirmiyorum. Artık bu işe canı gönülden sahip çıkan, bu işin sancısını çeken, bu gece sabahlara kadar uyumadım diyen insanların sayısını bilmiyorum ben. Bu işin planıyla şakaklarını zonklatan, ızdırapla kıvranan insanların sayısını bilmiyorum. Bir devirde yaşayanlar kahdi ricaldan dolayı insan aramış ve ızdırapla kıvrım kıvrım yaşamışlardır. Ama Allah'a binlerce hamd ve sena olsun, şimdi her mahfilde yüzlerce, binlerce insan var. Mesele sadece bir çizgi birliği içinde olanlara da münhasır değil. İlahiyat kendi planında, İmam Hatip kendi planında dini mübin İslam'a hizmet ediyor. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Diyanet o geniş imkanlarıyla kendi planında dini mübin İslam'a hizmet ediyor. Yıllardan beri Kur'an kurslarıyla, yurtlarıyla, pansiyonlarıyla bağrını açıp dine hizmet edenler, ölmüşlerini Allah orada Firdevs'te sevindirsin. Kalmışlarına uzun ömür versin. İhlas dairesi içinde daha çok hizmetlere muvaffak kılsın. Müesseseler gerilmiş, ciddi metafizik gerilim içinde dini mübin İslam'a hizmet kararı içinde bulunuyorlar. Adını, esamesini bilemediğimiz daha çeşitli cemaatler, cemaattir, cemaatiz iftihar ediyoruz. Muhammedi bir cemaatiz, ahlak bakımından sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e mensup bir cemaatiz ve cemiyetle filan alakamız yoktur. Değişik siyasi, politik organizasyonlarla alakamız yoktur. Muhammediyiz demiş, ahlak bakımından sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkmış ve çizgimiz bizi bir araya getirmiştir. Ervah cünudu mücennededir. Birbirini bilenler ister istemez kayacak, belli bir zeminde bir araya geleceklerdir. Biz böyle kayarak kaderin cilvesiyle kendimizi hepsi Livaül Hamd'in altında toplanmaya namzet olabileceğimiz bu türlü zeminlerde bir araya getirdi. Biz farkına varmadan Muhammedur Resulullah dedik. Bilmeyerek yasak yollar bize girilmez diye göründü. Mecburi istikametler gösterildi. Mecburi istikameti takip edince Livaül Hamd'e namzet olabilecek bu cemaatin içinde kendimizi bulduk. Rica ederim, hanginiz zorlandınız? Hanginiz elinden tutulup da zorla buraya getirildiniz? Hanginiz ayağınıza veya boynunuza ip bağlandı? Edepsizliğimi bağışlayın. Şu tabirle ifade edilmemeliydi bu. Böyle çekile çekile ve itile itile buraya getirildik. Hayır. Bizi sadece kutsi bir el itti. Bu Hz. Muhammed Mustafa'nın
manevi gücü bizi buraya getirdi. Muhammedi zeminde elimizde olmayarak kendimizi bulduk. O cebreden sultana binlerce hamd ve sena olsun ki cebriyle bizi neticesi lütuf olan bir zemine çekti getirdi. Burada onu gördük, onu bulduk. Bir adım daha atsak sanki onunla yüz yüze gelecek gibi kendimizi hissediyoruz. Bir adım daha atsak sanki Efendimiz'e yüz yüze gelecek gibi kendimizi hissediyoruz. Ve öyle ki gözlerimizi kapadığımız zaman, duygularımızla baş başa kaldığımız zaman meleği alanın sakinleri sanki içimizde geziyorlar gibi. Sanki Cibril birer birer benim namazdan sonra 2 tane yavrucuğun başını okşadığım gibi hepinizin başını okşuyor, tebrik ederim diyor, geçiyor gibi hayallerimizde. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Biz maddi şeylerle itilip çekilmeden fakat manen ona daima minnet ve şükranla mukabele edebileceğimiz ilahi bir cebirle kendimizi bu lütuflar kaynağı içinde bulduk. Allah dalaletler girdabından bizi korudu, muhafaza buyurdu. Lütuflar fevvarelerine bindirdi, helezonlarına bindirdi. Adım attıkça yükseliyoruz. Yükseldikçe daha değişik şeyler hissediyor. Hizmete karşı daha fazla hahiş kazanıyor, arzu kazanıyor. Ve inşallah bu salih daire içinde, yani hayrın hayır doğurduğu daire içinde, bereketin bereket doğurduğu daire içinde, yakin geleceği ana kadar وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ayetine işarette bulunmak istedim. Yakin gelinceye kadar, ölüm geleceği ana kadar, cennet gözünüzün önünde tülleneceği ana kadar, cehennem solup gözünüzün önünde yıkılacağı ana kadar, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini ne keyfiyette bilemeyeceğim, tülleneceği ana kadar hizmette inşallah koşacaksınız. Allah koşmaya da sizi muvaffak eylesin. Her şeyi yüce mefkuremiz, yüce davamız istikametinde kullanmayı düşünüyoruz. Hakiki bir mümin, ideal bir mümin de budur. Yine ben sizin içinize doğru gelirken içimde tüllenen şey şu oldu. Seyyidina Hazreti Musa ile Firavun karşılıklı konuşurken o zaman diyor فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُخْلِفَهُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى Sen ve ben aramızda bir gün belirleyelim. Ve hiçbirimiz o gün hulful vaad etmeyelim, geri kalmayalım, gelelim. Vasat bir yerde, herkese uygun bir zeminde karşı karşıya gelip münazara yapalım. Bu Seyyidina Hazreti Musa'nın teklifidir. Firavun'la orada hesaplaşacaktır. Fakat bu hesaplaşmanın Firavun'un sarayında dar çerçevede cereyan etmesini istemiyor. Allah'ın kudretinin insan eliyle zuhurun ifadesi olan mucizeler gösterecek. Yürekleri hoplatacak. Niye binlerce insanın bir araya geldiği bir zeminde bunu yapmasın ki? Onun için kuşluk vakti, zihinlerin dinç olduğu bir zamanda. Herkesin böyle bir pazar tatili gibi bir gününde. Herkesin gelebileceği bir zamanda ve herkesin gelebileceği bir zeminde. Firavun'un mat olduğunu ortaya koyacak. 7 Beyza'nın yukarılarda helezonlar çizdiğini ortaya koyacak. Dar bir zeminde, dar bir perspektifte meseleye bakmayacak, ele almayacak. Geniş, dünya çapında meseleyi sergileyecek. Ve binlerce insan, eğer imkan olsaydı milyonlarca insan 7 Beyza'sını görecek ve eşhedü enneke Resulullah dedirtecek. Ve nitekim dedilerdi. Yerin yerin çözülme oldu. Şimdi Hz. Musa bu işi yapardı dar dairede. Firavun'un sarayında da yapardı. Onunla yüz yüze yapabilirdi. Fakat bu doğru değildi. Hz. Musa'ya ait bu enerji, o Allah'ın sonsuz kudreti ve kuvveti, Cenab-ı Hakk'ın inayeti, o anda eğer sinelerde mahkes bulacaksa çok sinede mahkes bulmalı. O kıvılcım bütün sineleri sarmalıydı. Niçin insan ucuza enerji sarf etmeliydi ki? Hz. Musa gibi Ülül Azm peygamberlerden bir tanesi öyle yapmazdı. Hem her şeyini Allah'ın sevk ve idaresiyle yapan peygamber zaten öyle yapmazdı. Yine Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Üstü kapalı, tefsire vukufu olan insanlar biraz da indi sayılan bu mevzudaki yorumlarından dolayı beni mazur göreceklerini umuyorum, bekliyorum. Yine Buruç Sure-i Celilesinde
Uhdud anlatılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de kaydedilen uzun boylu o ayetlerle alakalı bir vakayı naklediyor. Onu hocalarımızdan çok duymuşsunuzdur. Ama benim arz edeceğim yanı işin bu mevzuyla alakalıdır. Mesela bir genç çocuk vardır. İşte bir kahinin yanına gelip gidiyordur. Sonra bir papazın yanına, bir papazın yanına, bir rahibin yanına gelip gitmeye başlamıştır. Rahip kahine galebe çalmıştır. Sonra o genç ona inanmıştır. Sonra o gence inananlar rahibe inananlar olmuştur. Sonra eziyet başlamıştır ve Uhdud, işte hendekler açılmış, insanlar içinde cayır cayır yakılmış ve o gencin de yakılmasına karar verilmiştir. Nihayet onu da oraya atıp yakacaklar. Ama bir şey yapar esasen. Hükümdarla anlaşırken orada bizim hadiste gördüğümüz şeylerde der ki işte halkı falan gün bir yerde topla, ben de geleyim oraya. İşte benim sadağımdan çıkaracağım bir ok alır atarsan şöyle ben ölürüm. Mesela bunu bir yerde diyebilirdi ve dar dairede olabilirdi. Fakat öyle yapmıyor. Yani ben öleceksem öyle bir ölmeliyim ki ben bir ölünce arkadan binlerce insan dirilmelidir. Firavun Hazreti Musa Allah'ın teminatı altındadır ama Firavun Seyyidina Hazreti Musa'ya aynı şeyi yapabilirdi. Fakat eğer ben öleceksem öyle ölmeliyim ki ölümüm arkada kalan kafirler için kızıl kıyamet olsun. Öyle bir velvele salmalıyım ki aslanın bile dudağı patlasın. Ve işte genç bu şuurla hareket ediyor. Çağır çağırabildiğin kadar herkesi. Zira orada Cenab-ı Hak kudretini ishar edecektir. Allah azametini gösterecektir. Bir genç ölecektir. Bu asra, bu çağa söz söyleyen, çağ hesabına söz söyleyen insanın dediği gibi biz bir ölecek 20 dirileceğiz. Hayır, insan elinden gelirse 20 dirilmek üzere de ölmemeli. Bir ölmeli, 1000 dirilmeli. Öyle ölmeli ki vücudunun her atomu bir insanın çekirdeği olarak toprağa girmeli. Yeni bir insanın nüvesi olarak toprağın bağrına düşmeli. Herkes kendisini ve kendisine Allah'ın bahşettiği enerjiyi böyle değerlendirmeli. Bu şuurlu delikanlı da Allah'ın gürül gürül sesinin, ilahi nefahatın duyulabileceği bir zemin hazırlanmasını istiyor. Hazırlansın öyle. Sonra da ben öleyim. Ruhum feda olsun. İşte tam ölünecek bir yerdir. Başak gibi düşeceksin ama fakat binlerce buğday sağa sola saçılacak. Biraz sonra hasımlarınızı boğabilecek kadar başaklar ortaya çıkacaktır. Bu bizim Allah'ın bize bahşettiği imkanları nefsimiz adına, bedenimiz adına yaparken dahi çok iyi değerlendirme. Tekrar Frenkçe tabirle arz edeceğim, rantable değerlendirmenin ifadesidir. Ve işte inşallah siz bunu yapıyorsunuz. Alem bayram yapıyor. Gelsin öğrensinler. Benim arkadaşlarım nasıl bayram yapıyor? Alem kurban kesiyor. Gelsin öğrensinler. Siz adab erkan öğretmek üzere geldiniz dünyaya. Tuğba lil guraba. Tuğba inned din beda'a gariben ve seyaudu kema beda'u fe seyaudu gariben. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسِدَهُ النَّاسِ. İnsanların fesatçılık, bozgunculuk yaptığı bir dönemde onlar Muhammedi manada, Muhammedi ruh sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedi ahlak, Muhammedi anlayış, Muhammedi düşünceyle sallallahu aleyhi ve sellem, din manasında demiyorum bunları. Ahlak, yol, Efendimizin huyu manasına kullanıyorum. Yolda hizmet edecekler inşallah, adab, erkan öğretecekler. Kurban bayramını alem sizden öğrensin. Kurban nasıl kesilirmiş ve kesilirken nasıl harcanırmış? Kurbanın akıtılan kanı dahi heder edilmeden nasıl değerlendirilirmiş? Bir deri neslimiz adına, nesillerin öldürüldüğü bir dönemde nesillere nasıl kanat yapılırmış? Bu sihirli derilerle nesiller nasıl uçar hale getirilirmiş? Bu sihirli etlerle nesiller nasıl uçar hale getirilirmiş? Gelsin kurban kesmesini sizden öğrensinler. Bilmediği adama burs verme demek değil. Fakat uçmak isteyip de bir türlü kırık kanatlarıyla üniversitelerin barında uçamayan, destek bulamayan, başkaları tarafından hep irdenen, üniversitelerde kendilerine kalma hakkı tanınmayan, tertemiz duygusundan, tertemiz düşüncesinden ötürü, maziden gelen duyguyu bugün de yaşadığından ötürü, ruh köküne bağlı olduğundan ötürü,
kendi ülkesinde zeliller gibi yaşamaya mahkum edilen, şairi şehrimizin ifadesiyle kendi ülkesinde parya yaşamaya mahkum edilen nesillerin belli bir ölçüde şahlanması, gidip Avrupa'da okuma imkanlarını elde etmeleri, master yapmaları, doktora yapmaları, hatta profesör olarak Türkiye'ye dönmeleri istikametinde kurban nasıl değerlendirilirmiş, burs nasıl değerlendirilmiş görsünler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihat bahsini anlatırken bir at meselesiyle ele alır işi. Bu attan bahseder. Atın otlama zeminini nazara verir. O otladığı yerde her şey sizin hasenat hanenize kaydolur. Mücahidin, atın sırtındaki, Yağız atın sırtındaki Yağız delikanlının mücahede hanesine kaydedilir. O bir daire çizer ip boynunda, ot otlar. Hatta tersini döker orada. İdrarını atar. Bütün bunlar o mücahidin hasenat kefesine konur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ifadeleri içinde. Niye taksinin benzini konmasın? Niye benim arkadaşlarım bir bayram günü bayrama hazırlanırken, bir kurban bayramı arefesinde deri nasıl toplanır, et nasıl toplanır düşüncesi için bir araya gelip bu meseleleri müzakere etmek üzere arabalar tutup buraya gelirken, kendi Mercedesleriyle, Chevrolet'leriyle buraya gelirken, neden onların benzinleri, amortisman yıpranmaları filan, masrafları onların hasenat hanelerine kaydedilmesin? Neden atın tersinin konduğu kefeye konmasın bunlar? Ve arkadaşlarımız bu mevzuda yapılacak şeyleri gösterecekler. Aleme, dine nasıl sahip çıkılır, imana ve Kur'an'a nasıl sahip çıkılır, bu mevzuda inşallah şimdiye kadar örnek oldukları gibi örnek olurlar. Sahabi bizim için örnek oldu. Yattıkları yerde utanmasınlar demek bana düşmez. Allah onların yanında bizi utandırmasın inşallah. Onlar ilelebet inşallah utanmayacakları bir çizgide yaşadılar. Ve nasıl yaşarlarsa bir söz var, hadis diye Efendimiz'e rivayet ediliyor. Öyle öldüler, öldükleri gibi de öyle haşr ve neşr olacaklar. Onlar hakkında dua bile bazen saygısızlık olur. Yerdeki kıtmirlerin semalarda pervaz eden sultanlara duası. Ama olsun, olsun. Bağdat'taki hükümdara, yani Dicle'nin üzerine tahtını kurmuş oturan hükümdara Mevlana, bir testi içinde su götüren adamdan bahseder. Köprünün yarısına kadar gittikten sonra su götürdüğü insanın suyun hazinelerine sahip olduğunu görünce elindeki testiyi yere çalıp kırmak ister. Fakat sonra vazgeçer. Der ki ben bir geda, evimde bu vardı, bir testi suyla geldim. O da sultan. Onun altından ırmaklar akabilir. Ama benim işte bu kadar bir testi. Şimdi meseleyi sahabeye göre ele alırsak, onların altından dişleler, Fıratlar, Niller akıyor. Şimdi onlar başkalarının altından akıyor. Kusura bakmayın. Evet, şunu arz ediyordum. Sahabi bize adab erkan öğretti. Misal aldık. Ölçüm kaçıksa, ölçüsü sağlam olanlar beni bağışlasınlar. Ben bu kadarın hasretini içimde senelerce yaşadığım için bu kadarı görünce muvazenemi bozduğuma verebilirler, zararı yok. Sevincimden, hatta sevincim bazen cinnet çizgisine kadar varmasından dolayı sözlerim de o muvazenesizlik içinde cereyan etmiş olabilir. Sahabi bize örnek oldu. Biz her şeyi onlarda gördük, onlarda öğrendik. Onlar da öğrenecekleri mürşit ve muallimden öğrenmişlerdi. O mürşit ve muallimin gölgesini Allah üzerimizden eksik etmesin. Fakat şunu, benim işte cinnet diyebileceğim şey şunu, bana isnat edebilirsiniz, mazur görsünler başkaları da. İnşallah siz bundan sonra insanlığa örnek, misal olacaksınız.
Ramazan nedir onu göstermede örnek olacaksınız ve olmaya başladınız zaten. Şimdi çokları diyor ki bu arkadaşlarımızın yaptıkları gibi yapalım. Es-sebebü kel fail demişler. Sebep, bir şeye sebep olan o işi işlemiş gibi olur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanları içinde اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِ. Bir şeye delalet eden, yol gösteren doğrudan doğruya o işi yapmış gibi olur. Bunu Mudar'dan gelen bir kabilenin yoksulluğu, fakru zarreti karşısında gözleri dolmuş ve sonra teşvik etmiş, sonra onlara bir şeyler getirilince o zaman ilk sebebiyet veren La havle ve la kuvvete illa billah. Allah ülkemizi muhafaza buyursun. Allah ülkemizi muhafaza buyursun. Allah'ım müminleri muhafaza buyursun. Gereği gibi hizmet edemedik, paratoner olamadık. Hakkıyla hizmet etseydik, irşad etseydik, belaları savan paratoner olacaktı. Ama niyetimiz paratoner gibidir. Kararlıyız sonuna kadar. Hizmet etmeyi düşünüyoruz. Müesseselerimizi, hizmet niyetini taşıyan insanımızı, mümin aileleri, mümin çoluk çocuğu, mümin yuvaları, mümin olmaya namzet yuvaları, hatta sana ibadet etmelerini umduğumuz kimseleri, hatta 50 sene sonra sana ibadet etmelerini umduğumuz kimseleri maddi manevi felaketlerden muhafaza buyur Allah'ım. Amin. Es-sadakatu teruddul bela ve tezidul umur demişler. Siz o duygularla geldiniz. Allah belaları sadakatınızla, sadakalarınızla, kurbanlarınızla ve ben teklif edeceğim. Küçük çapta dahi olsa buradan ayrılırken aranızda bir sadaka toplayın ve bunu muhtaç ve fakir talebelere, güvendiğiniz arkadaşlara verin, dağıtsınlar. Allah da başımızın üzerinde dönen belaları def-ü ref eylesin. Şiddetli olduğu gibi zelzele, açıkta bu kadar olunca demek ki şiddetliydi. Allah muhafaza buyursun. Tabii ben sizin adınızı öyle düşünemem de demek ki o belaların def-ü refine vesile olabilecek görünümü sergileyip ortaya koyamadık. Belki de eğer sizin içinizde kayda değer bir yerim olsaydı şöyle deyip çıkacaktım. Müslümanlığa gölge ettim. Sizi inkisara uğrattım, yüzümden oldu diyecektim ama bu bile bir payedir. Evet, ben sizin örnek olmanızdan bahsediyordum. Kurban Bayramı'nda örnek olun, oldunuz inşallah. Şimdi alem diyor ki, bu arkadaşlarımız gibi yapalım. Sebebiyet verdiniz, yol gösterdiniz, delalette bulundunuz. Bundan sonra o işi yapan kimseler gibi aynen o sevaptan siz de istifade edeceksiniz. İman cephesi adına ilk defa okulu siz açtınız. Bugün sizin cephenizde La ilahe illallah diyenler cephesinde bir sürü okul hazırlığı vardır. Okulu kimler açarsa açsın, açılan her okulun ağırlığında sizin hasenat hanenize bir okul kaydedileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Nuraniyet keyfiyetiyle onlar da yaptıkları şeyin aynen sevabını alıyorlar. Siz de sevabını alıyorsunuz. Halkın sizin yaptığınız ölçüler içinde Ramazan'da himmete müracaattan haberi yoktu. Siz mümine yakışır, haysiyet çizgisi içinde himmete müracaat usul adabını getirdiniz. Kardeşim dediniz, bu iş ancak böyle yapılır. Bu din çok uludur. Resulullah'ın yolu çok azizdir. Kapı kapı dolaşarak, direm direm, kuruş kuruş dilenerek değil, daha ciddi,
daha haysiyetli, Muhammedi bir anlayış içinde bu işi yapalım. Alem öğrendi. Şimdi çeşitli mahfillerde müminler aynen sizin yaptığınız şey gibi yapıyorlar. Siz 1 milyon burada yardım yapıyorsanız, içinizde milyar yardıma açık olan insanlar da vardı. Yaptılar. Bunu gökler biliyor. Göklerin sakinleri biliyor. Göklere ve yere hükmü geçen Allah biliyor Celle Celaluhu. Ve şimdi bu artık yüzlerce mahfilde, yüzlerce, binlerce insan tarafından yapılıyor. Siz bir burs verdiniz. Çok haysiyetlice oldu. 50 burs veren insan bu meseleyi dillere destan yaptı. Gazetelere mevzu haline getirdi. Siz bir örümcek sabrı içinde sabırla ağınızı ördünüz. Sabırla beklemesini bildiniz. 1000 yaptınız. Fakat denizin dibindeki mercanlar gibi kan düşündünüz. Bağrınızda kan geliştirdiniz. Kandan mercanlar çıkardınız. Fakat sessizdiniz. Gürültüsüzdünüz. Şu kitleyi bile saklamak imkanı olsaydı zannediyorum. Siz şu ağaçların mütevazi gölgesi altında bu kadarcık olsun, bu kadarcık bile görünmeyi arzu etmezdiniz. Zira kendi vicdanıma bakınca ben bu kadarcık görünmeyi arzu etmezdim diyorum. Zira siz mercan yolunu seçmiştiniz. Onun gibi sancı çekecek, onun gibi sancılı düşünecek, onun gibi yine şairi şehrimizin ifadesiyle kendi beyninizi kendi ağzınızdan kusacaktınız. Ve işte bunlarla inşallah geleceği nesç edecek, geleceği örecektiniz. Misal oldunuz Allah'ın inayet ve keremiyle. Efendimiz sahabiye, sahabi size, siz de gelecek nesillere bu adeta bağışlarsanız şahit oldunuz. Yeryüzünde Allah'ın şahitleri, siz insanlığında şahit oldunuz. Size bakıyor, yollarını ayarlıyorlar. Sizin şehadetinizi Yüce İslam davasına, onun hakkaniyetine, insanlık muhakemesinde ilan edilmiş en büyük şahitlik kabul ediyorlar. Allah sesinize daha da güç katsın, ferinize ilave etsin, iradelerinize fer versin, sizi İslam'ın en gür, etrafı lerzeye getirecek en gür sesi haline getirsin. Son bir kere daha İslam'ın sesini sizlerle, bütün afak-ı alemi ama sizlerle duyursun inşallah Teala. Ben sözü fazla uzatıp başınızı ağrıtmak istemem. Son arz etmeye çalıştığım şey, ne yaparsanız yapınız hayat içinde, her şeyi çok iyi değerlendirin. Yaptığınız şeylerin zerresi heder olmasın. Ve sahabi ruhunu yeniden bir kere daha ihya edin. Ve işte bu cümleden olarak bugün burada bir araya geldiniz. İnşallah maddi manevi başımızda dönen şu felaketleri de savmak için, bertaraf etmek için sadakatımızın nişanı, sadaka manasında bir de kurbanlarımızla Allah'a bağlılığımızı göstereceğiz. Dini mübini İslam'a karşı vefa hissimizi ortaya koyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayrılmadığımızın bu sene delilini, bürhanını ortaya koyacağız. Evet ya Resulallah, hacca gelmeden evvel biz burada toplandık, sadakatimizi şu ağaçlar altında ortaya koyduk. Senin yolunda sonuna kadar yürümeye azimli ve kararlıyız. Ve inşallah hiçbir şey karşısında bu yoldan dönmeyeceğiz. Dönmeyeceğiz Resulullah'ın yolundan, imanın yolundan, Kur'an'ın yolundan. Bazılarımız bencileyin, zorluklar karşısında şayet dönecekse Allah ona da mukavemet ihsan eylesin. Güç ve kuvvet ihsan eylesin. Öylelerinin elinden tutup beraber yürümeyi ihmal etmeyin. Bunu da rica edeceğim. Bu bencileyin birisi olsa bile. Bağışlayın. Arkadaşlarımız yapacağınız şeyleri size söyleyebilirler. Belki hepiniz biliyorsunuz. Ama ben pek çoğunuz itibariyle diyeceğim biliyorsunuz. Geçen sene unuttum ben arkadaşlarımızın hayra müteveccih böyle bir topluluğu içine geldim mi gelmedim mi? Gelmedimse zaten hasenet hanem varsa benim için de öyle lütfedip defterimde bir hane açmışlarsa demek ki geçen sene boş geçti. Yok estağfurullah değil.
Gelenler gelmişlerdir. O haneleri de dolu. Bu sene gelenler de inşallah hanelerini doldurdular. Geçen sene gelenler gördüler. Ben bir daha tekrar edeceğim. Biz Kurban Bayramı'nı değerlendirmek üzere ayrı bir sahile yelken açıyoruz. Bunu değişik zaviyeden değerlendirmeyi düşünüyoruz. İnşallah Rabbim değerlendirsin. Değerlendirmeye muvaffak kılsın. Bir sene içinde arkadaşlarımız kurban adına da ne düşünüyor, ne tasavvur ediyorlarsa onların hepsini Kurban Bayramı'nda bu mevzuda teahhüt etsinler, söz versinler. Arkadaşlar da yazsın. Şimdi her yerde civan mertlik böyle gönülleri hoplatacak şekilde cereyan ediyor. Ki ruhi seyyidül enamı hoşnut edeceksiniz. Siz de burada bir kere daha Kurban Bayramı nasıl ihya edilirmiş diye bekleyenlere, size bakanlara işte böyle ihya edilirmiş diye gösterip ortaya koyacaksınız. Çevrenizdekiler sizi misal olarak alacaklar. Bayramı öyle ihya edecekler. Arkadan gelen nesiller de öyle ihya edecekler. Ve siz de hem bugünün hem de yarının nesilleri için birer yad-ı cemil olarak kalıp gideceksiniz. Hayırla yad edecek, fatihalarla yad edecek, size dualar okuyacaklar. Allah istikametten, doğruluktan sizleri ve bizleri ayırmasın. Sizin bu aşk-ı şevkinize göre, heyecanınıza göre, çok samimi duygu ve düşüncelerle buraya gelişinize göre bir şey anlatma fırsatını bulamadım. Kendimi bu türlü meselelerde bir şey hazırlayıp huzurunuza gelmekten daha ziyade duygularımın, düşüncelerimin zimamını serbest bırakarak rahat olmaya çalışıyor ve bunda kendime göre samimi olmayı arıyorum. Sürçülisan ettim. Naseza nabeca laflarla başınızı gözünüzü yardımsa Allah'ın size olan lütufları aşkına beni bağışlayın. Lillahil Fatiha.